Selamlar. Bugünkü videomuzun konusu yine denemeler olacak. Bu konuyla ilgili daha önceden bir tane video paylaşmıştım. İkinci sezon birinci haftayla alakalı. Bu videomuzda ikinci sezon ikinci haftayı ele alıyor olacağız. Şu an bugün bu videoyu yapıp paylaşarak geç bile kaldım. Normalde bunu pazartesi paylaşsam daha etkili ve faydalı dahi olabilirdi. Eğer bu video içeriğini düzenli yapmamı isterseniz her hafta gelen yeni denemeleri anlatmamı, bunu lütfen yorumlarda da belirtin. Aynı zamanda videoyu da beğenip like atarsanız buna göre de bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Denemelere geldiğimiz zaman dediğim gibi her hafta bu denemeler yenileniyor. Liderlik tablosuna geldiğiniz zaman da şu anda 4 gün 20 saat sonra bu denemeler bitecek. Ben daha henüz başlamadım. O yüzden şu anda derecem çok kötü durumda. Sırasıyla bunları nasıl yaparsınız? En mantıklı ve pratik yollarla birlikte size hızlıca anlatayım. Tabii ki bu anlatacaklarım benim kendi düşüncem. Daha etkili bir yol biliyorsanız da yine dediğim gibi yorumlarda bunu yazmaktan çekinmeyin. Sonuçta ben de öğreniyorum. Sürekli yeni bir şeyler çıkıyor veya yeni bir mantık türüyor. Roketçilere kartopu fırlat. Aslında bu bence işlerindeki en zoru ve tehlikeli olanı bu. Ama buradaki yapmanız gereken şey kesinlikle bu oyun, yani bu görevi karlı bir map'te yapın. Aynı zamanda olabildiğince yanınıza kartopu alın. Yani buradan kastım bir kartopu 5 stack olabiliyor. Yani 5 tane toplayabiliyorsun bir slota. Burada size tavsiyem yağmalama modu 2 çantasını alın. Böylelikle 22 tane zaten alanınız olacak. Artı hızlı kullanımlarınız vesaireler. Buraya bir silah, belli bir adet mermi ve kalanı tamamen kartopuyla doldurmanızı tavsiye ediyorum. Ve denemeleri yaparken de ekip arkadaşlarınızla birlikte yapmaya özen gösterin. Böylelikle skorunuz daha da yükselecektir. Çünkü sen bir tane attığında 1 puan, örnek veriyorum puanlamayı, ama arkadaşına birlikte attığınız zaman sen bir tuşa basarak 2 puan almış gibi olacaksın. Tabii ki bir de bu denemeyi karlı modda ya da gece modunda yaparsan zaten kafadan 2 XP alıyorsun ekstradan. Yani sen bir kartopu attığın zaman 2 puan olarak bu sana geri dönüş oluyor. Aynı zamanda arkadaşın da bunu yaptığı zaman oradan da ekstra bir puan alıyorsun. Yani günün sonunda sen 1000 puan yaptığın zaman buradaki elde edeceğin durum senin 2000 puan olmuş oluyor. O yüzden buradaki şeyler önemli. Denemeler önemli. Mümkün olduğunca arkadaşlarınızla burayı ilerletmeye gayret edin. Şimdi denemelere devam edelim kaldığımız yerden. Roketçiye bu kartopunu fırlatmanın en sağlıklı yollarından bir tanesi de efsane bombası. Yani attığınız zaman elektromanyetik alan yayan ve stun vuran bir bombadır bu. Bu bombayı roketçiye attığınız zaman bazen tek bombada düşmeyebiliyor. 2-3 bomba atmanız gerekebiliyor ve bu bombanın sonucunda roketçi yere doğru düşüyor. Şanslıysanız ters düşerse roketçi bir daha kalkamıyor. Ve patlama durumu da burada söz konusu olmuyor roketçinin. Yani yapacağınız şey şu: 3 arkadaşsınız. Üçünüz de olabildiğince slotlarınızı doldurunuz kartopuyla. Size şöyle söyleyeyim. Skorunuzu minimum 40.000 yapma ihtimaliniz var. Sadece roketçi skorunu. Ve bu korkunç bir rakam. Sadece burada şuna dikkat edin. Stun vurduğunuz zaman roketçinin stun yeme süresi çok kısa. Yani düzenli olarak bu efsane bombasını atıyor olmanız da gerekiyor. Bunu şöyle yapabilirsiniz. 2 kişi full kartop atabilir. 1 kişi efsane bombasını atar. Ve böylelikle burayı daha rahat ve konforlu bir şekilde ilerletebilirsiniz. Sonra gelelim öğütücülere. Meşhur Shredder'lar. Stella haritasında bulunuyor sadece. Ve kesmesi aslında zor gibi gözüküyor ama aslında kesmesi çok kolaydır. Bence oyundaki bu mini bosslarda kesmesi en kolaylardan biri Shredder. Tek sıkıntısı çok hızlı ve çok daha akıllı hareketlerde bulunabiliyor diğer arklara göre. O yüzden iyi cover alın. Eğer cover almazsanız çok ciddi damage yersiniz burada. İyi cover alın ve olabildiğince hasar vermeye çalışın. Tabii ki bunu da takım arkadaşlarınızla birlikte yaparsanız bir kişinin hasar vermesiyle 3 kişinin hasar vermesi arasında çok ciddi fark var. Yine burada Stella'da gece modunda yaparsanız çok güzel bir puan elde edeceğinizi düşünüyorum. Bütün haritayı gezerek dolaşırsanız çok yüksek skorları elde edeceğiniz aşikar. Üçüncü denememiz ise uçan ark düşmanlarına hasar ver. Aslında bu çok bence kolay bir görev. Bununla ilgili ise en büyük tavsiyelerimden biri de şu: havada uçan her şeyi vurun. Bu ayrı bir konu. Ama bunu daha pratik yapmanın güzel bir yollarından bir tanesi de şudur: muhbir tarayıcısı. Eğer elinizde bu muhbir tarayıcısından varsa ve örnek veriyorum 3 kişisiniz. Ortalama her biriniz 10'ar tane yeri hızlıca attığını varsayarsak bir tane muhbir tarayıcısından 3 ya da 4 tane ark drone'u geliyor. Yani bir de bunlara kurt sürüsü bombası atarsanız tadından yenmeyen bir skora imza atabilirsiniz. Tabii ki ekstra haritayı da dolaşarak uçan ark robotlarına hasar da verdiğinizde gerçekten oldukça yüksek bir puan elde edebileceğinizi söyleyebilirim. O yüzden bunu da yapması bence
çok zor değil. Ark roketlerini aç. Bu arada tekrar hatırlatıyorum. Bu görevlerin hepsini ya gece modunda yapın ya da karlı modda yapın. Ark roketlerini aç, zaten bu çok basit. Yukarıdan gelen drop'u açıyorsun. Aklınızda bulunsun. Yerde yatmış ve şey olmuş ark roketi sayılmaz. Yani aktif bir şekilde dikey duran ve süresi dolunca geri uçabilen ark roketlerinden bahsediyor burada. Bunu lootlarken şunu da unutmayın. Ark roketini aç diyor. Bir başkası açmış ve bunu lootlamışsa hiç sıkıntı değil. Sen yine gidip açabilirsin. Açtığın için, sen de incelediğin için buradan puanını alacaksın. O yüzden bunun üstüne çok fazla durmama gerek yok. Ateş toplarını yok et. Aslında bu da oldukça basit bir görev. Sadece yoğun bulunduğu noktalardan bir tanesinde bulunmanız gerekiyor. Ben bunu Mavi Kapı'da resepsiyon bölümünde yaptım. 2548 ama bunu yapmamdaki amaç aslında bu görev değildi. Kendimi savunma amaçlı bunu yaptım. Sırf bunların peşine düşerseniz de ciddi bir skor elde edebilirsiniz ve ben bunu gündüz modunda yaptım. Eğer bunu gece modunda yapmış olsaydım ya da karlı bir haritada bu puanım 2 katına çıkmış olacaktı. O yüzden dediğim gibi bunları gece veya karlı haritada yapmayı unutmayın. Bir de tam anlaşılmayan bir konu var. Hızlıca bunu da netlemek istiyorum. Burada yapmış olduğunuz skorların hepsi 30 dakikalık bir maçta geçerlidir. Örnek veriyorum, roketçilere kar topu fırlat görevinde sen 5000 puan yaptın ve güvenli bir şekilde çıkış yapabildin. Puanın geçerli sayılır. Eğer güvenli bir şekilde çıkış yapamazsan bu yapmış olduğun 5000 puan çöpe gider. Diyelim 5000 puanı yaptın. Güvenli çıkışta yapabildin. Bu 5000 puan buradaki hanene hemen eklenir. Ve tabii ki buradan değerli ödüller alırsın. Blueprintler çıkabilme şansı da var. Karakter gelişimi için de aslında güzel bir destekleyici burası. Ancak burada şöyle bir durum var. Sen ikinci bir maça girdin. Yeni bir 30 dakikalık maç döngüsü içerisindesin. Burada 2000 puan daha yaptın. Çıktığında bir önceki elde yapmış olduğun 5000 puanın üstüne 2000 puan eklenmiyor. Bir elde yapabildiğin maksimum skor burada önemli olan. O yüzden de girdiğiniz bir elde yapabildiğiniz maksimum skoru yapmaya çalışın. Burada diğer ellerin durumları vesaire toplanma gibi bir durum söz konusu değil. Bu videoyu birazcık başka konulara da girmek durumunda kaldığım için uzun kaldı. Ama bu videoyu olabildiğince kısa tutup hafta başlarında paylaşmak istiyorum sizlerle. Eğer siz de bu seriyi beğenirseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bu anlattığım şeylerle ilgili yorumunuz da varsa veya kendi taktiğiniz varsa bunları da paylaşın. Sonuçta taktikleri paylaşarak gelişeceğiz hepimiz. Ben de sizler gibi öğreniyorum. Bu videoları bu şekilde hızlıca anlatıp geçmemi mi isterseniz, yoksa bu görevlerin aynı zamanda yaparak mı size anlatayım? Tabii ki bu versiyon çok daha uzun bir süreç olur. Bunu da, bu düşüncelerinizi de yorumda belirtirseniz sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden mutlu yıllar.